Gittikçe daha çok anneme benziyorum. Bu cümle tüylerinizi diken diken etti mi? Yoksa omuz mu siktiniz? Ya da belki de bu içinizde korkunç bir panik dalgası yarattı. İşte bugün bu tepkinin altında yatan o görünmez güçten söz edeceğiz. Bunun adı nesiller arası aktarım. Bilimsel karşılığı intergenerational transmission. Sokaktaki karşılığı ise annenin kopyası olmamak için ne kadar çabalarsan çabala, yine de onun sesini ağzından çıkarken duyarsın. Kafanızın içinde bir plak var. O plak çocukluğunuzda kayda alındı ve şimdi farkında bile olmadan o plağı her gün, her ilişkide, her tepkide tekrar tekrar çalıyorsunuz. Fareleri hafif bir elektrik şokuyla korkutup aynı anda belli bir koku vermişler. Sonra o farelerin yavruları, hatta torunları dünyaya gelmiş ve bu yavrular hiç elektrik şoku almamış olmalarına rağmen o kokuyu duyduklarında yine de donup kalmışlar. Kısacası travma DNA'ya kadar işlemiş. Şimdi bunu bizim hikayemize çevirelim. Anneniz çocukken hep eleştirilmişse, her hatasında aşağılanmışsa ne yapmıştır? Kendi içinde bir zırh örmüştür. Bu zırh bazen ben çocuğuma asla bağırmam diye başlar. Ama sonra bir gün siz yetişkinken bir hata yaptığınızda annenizin yüzündeki o buz gibi sessizliği görürsünüz. O zırh sevgiyi de dondurmuştur. Ya da tam tersi. Anneniz sevgisizlikten o kadar aç yetişmişse sizden onu doyurmak için sınırsız fedakarlık beslemiştir. Sizin varlığınız onun boşluğunu doldurma aracı haline gelmiştir. Çocukken bunu normal sanırsınız. Çünkü bir çocuk için ailesi evrendir. Başka bir dünya yoktur. Siz de o evrenin kurallarına göre kendinizi şekillendirirsiniz. Ve işte burada tam anlamıyla kodlama tamamlanır. Şimdi bu aktarımı daha derinden anlamak için bir tiyatro sahnesini hayal edelim. Sahnemizin adı aile. Oyuncularsa ebeveynler ve çocuklar. Ama ilginç olan şu. Çocuklar senaryoyu kendileri yazmadılar. Senaryo kuşaklar önce yazıldı ve her nesil o senaryoyu biraz daha değiştirerek ama aynı temel hikayeyi anlatarak sahneye çıkıyor. Örneğin kurban rolü. Anneniz kendi hayatında hep bir kurban olmuşsa size iki şey öğretmiştir. Birincisi dünya zalimdir ve sen de zayıfsındır. İkincisi, başkalarının seni incitmesine izin ver. Sonra da acını nasıl kullanacağını öğren. Ve siz bir yetişkin olduğunuzda kendinizi hep ezilen tarafta bulursunuz. Narsist partnerler, sömürücü patronlar, istismarcı arkadaşlar hepsi sizin hayatınıza nasıl ve nereden geliyor acaba? Çünkü bilinç dışınız o tanıdık rolü arıyor. Ben bu senaryoyu biliyorum diyor ve otomatik pilota geçiyor. Ya da kurtarıcı rolü. Anneniz belki bir bağımlıyla evliydi ya da depresyondaydı. Siz çocukken onun duygusal bir çöplüğü haline geldiniz. Annem mutsuzsa bu benim suçum dediniz ve bir misyon edindiniz. Onu kurtarmak. Ama diyelim ki şimdi siz 40 yaşındasınız ve hayatınız kurtarılmaya muhtaç insanlarla adeta dolup taşıyor. Ona yeterince sevgi verirsem değişecek diyorsunuz. Çünkü çocukken annem mutlu olursa ben de mutlu olurum inancıyla içselleştirmiştiniz. Ve şimdi o çocuk hala sizi yönetiyor. Ama şimdi işin en karanlık köşesine gelelim. Narsisizmin nesiller arası aktarımına. Eğer anneniz bir narsistse size bıraktığı en zehirli miras muhtemelen şu olmuştur. Senin varlığın ben olmadan anlamsız. Narsist bir anne çocuğuna bakmaz. Aynasına bakar. Siz onun aynadaki yansımasını düzeltmekle görevli bir oyuncu olursunuz. Eğer o mutluysa siz de mutlu olursunuz. Eğer o üzgünse siz suçlusunuz. Sizin kendi duygularınız, ihtiyaçlarınız, hayalleriniz bunlar anlamsızdır ve hatta suçtur, ayıptır. Ve işte böylece iki farklı yol açılır. İlk tepki asla annem gibi olmayacağım şeklinde olur. Siz annenizin yaptığı her şeyin tersini yapmaya yemin edersiniz adeta. O sizi eleştirdiyse siz çocuğunuzu aşırı översiniz. O mesafeli ise siz abartılı müdahaleci olursunuz. Ama zıt kutup da aynı mıknatısın bir parçasıdır değil mi? Siz hala annenize tepki vererek yaşıyorsunuz. Yani aslında hala onun tarafından kontrol ediliyorsunuz. Ve bir gün kendinizi çocuğunuza bağırırken buluyorsunuz. Tıpkı annenizin de size bağırdığı gibi. Ve o an
dehşete düşüyorsunuz. Aman Allah'ım, ben de tıpkı annem gibi oldum. Ama diğer yol annenizin dünyasını benimsemektir. Çünkü bir çocuk ebeveynini böyle kötü bir halde görmeyi tabii ki kaldıramaz. Böylesi bir evren son derece korkutucudur. Bu yüzden sorunu kendinizde ararsınız. Belki de ben gerçekten nankördüm dersiniz. Belki de o haklıydı. Ben hiçbir zaman yeterince iyi olamadım. Ve yetişkinlikte kendinizi narsistlerle olan ilişkilere ışınlarsınız adeta. Çünkü narsisizm artık sizin ana dilinizdir. Sağlıklı sevgi ise size yabancı gelir, sıkıcı hissettirir. Ama bu duygusal iniş çıkışlar, o kaos ve belirsizlik, işte bu size ev gibi, yuva gibi gelir. Çünkü evde de hep böyle değil miydi? Bütün bunlar sadece psikolojik bir mesele değil, nörobiyolojik bir gerçek. İnsan beyni 25 yaşına kadar gelişimini tamamlar. Hatta bugün bunun 30 yaşına kadar da sürebileceği tartışılıyor. Özellikle de beynimizin kararlarımızdan sorumlu olan ön prefrontal korteksi gerçekten de çok çok uzun bir sürede gelişimini tamamlıyor. Ama en kritik kodlama 0-7 yaş arasında oluyor. Bu yaşlarda beyin henüz mantık üretemiyor. Sadece kaydediyor. Peki neyi kaydediyor? Annenizin yüzündeki ifadeleri, sesinin tonunu, bedeninizden ona baktığınızda aldığınız geri bildirimleri. Eğer anneniz size baktığında gözlerinde sevinç varsa beyniniz şunu öğrenir: ben iyiyim, varlığım onaylanıyor ve buraya aitim. Ben de buranın bir parçasıyım ve güvendeyim. Ama eğer anneniz size baktığında gözlerinde boşluk, öfke ya da hayal kırıklığı varsa beyniniz bu defa şunu öğreniyor: ben bir yüküm ve benim varlığım büyük bir sorun. Ve işte bu ikinci grup bir yetişkin olduğunda toksik utanç dediğimiz o kara delikte yaşıyor. Ne kadar başarılı olursanız olun, ne kadar sevilirseniz sevilin, içinizde bir ses size fısıldar: bunların hepsi de yalan. Günün birinde herkes senin gerçek değersizliğini fark edecek. Bu utanç sizi nasıl savunmasız bırakır? Şöyle bir tahmin edin bunu. Narsistler için mükemmel bir av haline gelirsiniz. Çünkü narsist size tam da annenizin verdiği o acımasız mesajı tekrar eder: sen yetersizsin ama ben seni düzeltebilirim. Ve siz de o tanıdık acıya koşar gibi onun kollarına koşarsınız. İlişkileri bir bilgisayar oyunu gibi düşünelim. Her oyuncunun başlangıçta belirlenen bir yeteneği, bir becerisi vardır. Sizinki çocuklukta yüklendi. Eğer anneniz duygusal olarak istikrarsızsa, örneğin bir borderline kişilik bozukluğu tablosu varsa, siz hiper uyanıklık becerisini öğrenmiş olursunuz. Yani her an çevrenizi taramak, şimdi acaba yine bir şey mi olacak diye analiz etmek gibi bir takım becerilerdir bunlar. Annenizin yüzünü okumak, onun öfkelenmeden önceki sinyallerini yakalamak, kendinizi ona göre ayarlamak gibi şeyler. Ama şimdi siz bir yetişkin ilişkisindesiniz ve ne yapıyorsunuz? Yine aynı hiper uyanıklık tepkileri. Onun her mesajını analiz ediyorsunuz. Bu söylediği şey ne anlama geliyor? Neden 3 saat cevap vermedi bana? Benden sıkıldı mı acaba? Çünkü siz tehlikeyi aramaya programlandınız ve bir tehlike yoksa bile onu rahatlıkla yaratabilirsiniz artık. Çünkü kaos sizin normal haliniz oldu. Ya da tam tersi. Eğer anneniz aşırı kontrolcü biri ise sizin beceri setiniz kendini silme olur. Yani kendi isteklerinizi, fikrinizi, ihtiyaçlarınızı yok saymak. Ne istersin diye sorulduğunda sen ne istersen bana uyar demek. Böylece kendi isteklerinizi hiçbir zaman söyleyemediniz. Çünkü senaryonuzda kendi istediğini söylemek eşittir cezalandırılmak diye bir bilinç dışı kod yazıyordu. İnsan beyni zamanı algılama konusunda tuhaf bir hata yapar. Özellikle travmatize olmuş bir beyin. Şöyle ki, eğer çocukken anneniz sizi sürekli eleştirdiyse beyniniz şunu öğrenmiştir: eleştiri eşittir tehlike. Ve bu öğrenme limbik sisteminizde, yani beynin ilkel, hayatta kalma bölümünde kayıtlıdır. Ama şimdi siz bir yetişkinsiniz. Patronunuz bir raporda küçük bir hata görüp burası yanlış, burayı düzeltebilir misin diyor. Mantıken bu sadece yapıcı bir geri bildirim ama beyninizin limbik bölümü ne yapıyor bu durum karşısında? Zaman makinesine atlayıp o 7 yaşındaki çocuğu buraya getiriyor. Ve o çocuk panik içinde şunu hissediyor: her şeyi mahvettim. Elime yüzüme bulaştırdım yine. Zaten ben hiçbir zaman hiçbir şeyi beceremiyorum.
Ve siz bir yetişkin olarak kendinizi belki de tuvalette ağlarken buluyorsunuz. Neden böyle aşırı tepki verdim diye kendi kendinize kızıyorsunuz. Çünkü aşırı tepki vermediniz. O çocuk tepki verdi. Ve o çocuk hala içinizde bir yerlerde yaşıyor. İşte bu yüzden narsist bir partner sizin için o kadar yıkıcı olabiliyor. Çünkü o annenizin eleştiri dilini konuşuyor. Ve siz farkında bile olmadan o eski senaryonun içine geri dönüyorsunuz. Peki ben acaba annem gibi mi oluyorum sorusunun yanıtını nasıl anlarsınız? Şimdi bazı işaretlere bir göz atalım. Birinci olarak aynı film ama farklı oyuncular sendromu çıkıyor karşımıza. Eğer her ilişkiniz aynı şekilde bitiyorsa ve hep neden aynı tiplere denk geliyorum diye kendi kendinize söyleniyorsanız sorun şans ya da kader olmayabilir. Asıl sorun seçim yapan içinizdeki o çocuktur ve o çocuk tanıdık olan acıyı seçiyor. Çünkü bilinmeyen mutluluk onun için adeta korkutucu. İkinci olarak ses tonunuz adeta onun gibi klonlanmış ve onun sesi çıkıyor. Eğer bir gün kendinizi çocuğunuza, kardeşinize ya da eşinize aynen annenizin size konuştuğu ton ve kelimelerle konuşurken yakalıyorsanız işte o an zaman dondurulmalı. Çünkü o anda geçmiş şimdiye sızmış demektir. Ve aşırı telafi. Annem bana hiç sarılmadı. Ben çocuğuma her saniye sarılıyorum diyorsanız bu iyi bir şey gibi görünebilir ama dikkatli olun. Eğer bu bir zorlama ise yani kendi ihtiyacınızdan değil de bunu annenize inat bir şekilde yapıyorsanız bu da sağlıklı değildir. Çünkü yine de annenize tepki vererek yaşıyorsunuz demektir. Ve son olarak içsel eleştirmen de bir başka işarettir. Kafanızın içindeki ses acaba annenizin sesi mi? Yeterince iyi değilsin. Bunu da mı beceremedin? Herkes senden daha iyi. Bu cümleler size mi ait yoksa ona mı? Eğer ona aitse o ses hala sizi yönetiyor demektir. Şimdi güzel haberlere gelelim. Evet beyniniz çocukken kodlandı ama beyin aynı zamanda nöroplastik bir organ. Yani yeniden programlanabilir. İlk adım tetiklendiğiniz anı fark etmektir. Örneğin partneriniz size küçük bir eleştiri yaptı ve siz de içinizde bir patlama hissediyorsunuz. İşte o an kendinize şöyle söyleyin. Dur, şu an tepki veren ben miyim yoksa 7 yaşındaki o çocuk mu? Bu soru sizi otomatik pilottan çıkaracaktır ve bilinçli bir seçim yapma şansı verir size. O küçük çocuğa yetişkin sesinizle şunu söyleyebilirsiniz. Annen seni eleştirdiğinde sen onun seni sevmediğini düşündün. Ama ben şimdi buradayım ve sana doğruları söylüyorum. Sen eleştirildiğin için değersiz değilsin. Sen var olduğun için zaten değerlisin. Ve artık ben seni koruyacağım. Bu size saçma gelebilir ama kendi kendinize bu şekilde konuşmak gerçekten de beyin kimyanızı hızlı bir şekilde değiştirebilir. Oksitosin yani güven ve bağlanma hormonu salgılanır bunu yaptığınızda ve böylece limbik sistemde sakinleşir. Eğer her zaman evet diyorsanız bu defa hayır diyebilirsiniz ve en önemlisi sonucuna katlanın bu defa. Belki size kızacak, belki bundan rahatsız olacak ama işte o zaman gerçek bir özgürlük başlayacak. Çünkü siz artık onaylanmak için yaşamayı bırakıp kendi onayınız için yaşamaya başlayacaksınız. Ve en cesur adımsa bilinçli olarak bu kalıbı kırmaktır. Eğer bir narsist anneyle büyüdüyseniz ve siz de onun davranışlarını sürekli tekrar ediyorsanız özür dilemeyi öğrenin. Belki anneniz hiçbir zaman özür dilemedi ama siz dileyebilirsiniz. Yanlış yaptım. Üzgünüm. Daha iyisini yapmaya çalışacağım. İşte bu cümleler nesiller boyu süren o donmuş kalıbı çatlatabilir ve böylece yeni bir örüntü başlar. Evet belki bazı konularda annenize ya da babanıza benzemeye başlamış olabilirsiniz. Belki sesinizde, jest ve mimiklerinizde onun izleri olabilir. Ama siz onun bir kopyası değilsiniz. Farkındaysanız bir seçim yapabilir ve senaryoyu yeniden yazabilirsiniz. Ama farkında değilseniz o senaryo sizi oynar ve bu gerçekten bir fırsattır. Çünkü böylece eğer çocuğunuz varsa ya da düşünüyorsanız sizden sonra gelecek kuşak artık o eski yarayı taşımayacak. Sizinle birlikte o zincir kırılacak. Belki annenizi değiştiremezsiniz, evet. Belki o hiçbir zaman özür dilemeyecek. Belki hiç yanıldım demeyecek ama siz kendi hayatınızın yazarı olabilirsiniz. Ve her gün aynanın karşısında durduğunuzda şunu sorun kendinize.
Bu tepki benim mi yoksa annemin mi? Bu seçim bana mı ait yoksa anneme mi? Ve bu yaşam benim mi yoksa bu annemin kaderi mi?